Modern gladyatörlerin sahnesinde itirafı zor olsa da içten içe kabul gören bir gerçeklik var. Kafkasların buzul nefesiyle bilenmiş savaşçılar dünyanın en büyük dövüş sporları arenası UFC'de kaybetmeyi bilmiyor. Amerika merkezli dövüş sporları hegemonyasının kalbinde Kafkasya'nın sessizliğinden doğan kararlı bir yükselişin destanı yatıyor. Bu hakimiyet Kafkasya'nın taşında, rüzgarında ve sessizliğinde şekillendi. Çünkü bu topraklarda hayatta kalmak bile bir savaş, her gün yeni bir sınav. Kafkasya'nın köklerini damarlarında barındıran her çocuk mücadelenin içinde büyür. Zayıf olan sığınır, geri çekilir. Peki ya güçlü olan? Güçlü olan ders alır, ayağa kalkar ve devam eder. Yıllar sonra o çocuklar sahne ışıklarının altındaki soğuk kafesin içine adım attıklarında geçmişte öğrendikleri tek şeyi hatırlarlar. Pes etmek yok, vazgeçmek hiç söz konusu olmadı. Savaşmak, direnmek, sınırlarını zorlamak onların doğasını oluşturuyor. İşte bu sarsılmaz karakter bugün sadece bir felsefe değil, aynı zamanda UFC'nin resmi sıralamalarına damgasını vuran soğuk bir gerçek. Bu hakimiyetin en net kanıtı organizasyonun en prestijli listesinde yatıyor. Pound for Pound. Siklet fark etmeksizin en iyilerin sıralandığı bu listenin zirvesine baktığımızda benzeri görülmemiş bir tabloyla karşı karşıyayız. Listenin ilk 4 basamağı. Evet, yanlış duymadınız. Zirvedeki ilk 4 sıra tamamı Kafkasya'dan gelen savaşçılar tarafından fethedilmiş durumda. Bu bir tesadüf değil, bu bir istila. Bu yeni bir çağın ilanı. Bugün bizler Pound for Pound listesinin zirvesindeki 4 Kafkas modern hükümdarı mercek altına alıyoruz. Onları zirveye taşıyan o eşsiz formülü deşifre edeceğiz. Hazırsanız arkanıza yaslanın. Ringage anlatıyor. Zirvedeki bu 4 modern hükümdar arasında merceğimizi ilk olarak Pound for Pound listesinin 4. basamağındaki horoz sikletin sarsılmaz kralı Merab Makine Dvalishvili'ye çeviriyoruz. Peki ya neden Makine? Bu aslında bir sahne adının ötesinde durum tespiti. Gürcistan'ın Sarp kayalıklarından çıka gelen Merab, Kafkas stilinin ne anlama geldiğini rakiplerine en acı yoldan öğreten bir doğa gücü. Merab'ın kodlarında kolay diye bir kelime yoktur. O, Kafkasya'nın zorlu şartlarından dövüş dünyasının merkezi olan Amerika'ya büyük rüya için geldi. Ancak Amerika ona bir rüya değil, yeni bir hayatta kalma mücadelesi sundu. New York'un dondurucu soğuğu memleketinin ayazını aratmıyordu. Bu yeni dünyada ayakta kalabilmek için bir savaşçıdan daha fazlası olması gerektiğini biliyordu. Bir makineye dönüşmeliydi. İnşaat sahalarında geçirdiği uzun, bitkin düşüren günlerin her biri sekizgende sergileyeceği o insanüstü kardiyonun temelini attı. Merab için yorgunluk bir his değil, aşılması gereken zihinsel bir bariyerdi. Bu yüzden onun dövüşlerini izlerken rakiplerinin 3. raundda nefes almakta zorlandığı anlarda Merab'ın sanki maça yeni başlıyormuş gibi taze kaldığını görürsünüz. Onun dövüş stili bir sanat değil, yıpratma savaşıdır. Merab sekizgene girdiğinde amacı sizi bitirmenin ötesinde ruhunuzu kırmaktır. Makine lakabının hakkını veren şey onun rekor kıran takedown denemeleridir. Bir çığ gibi üzerinize gelir, birini savuştursanız bile hemen ardından ikincisi, üçüncüsü gelir. Bu fiziksel bir saldırıdan ziyade psikolojik bir baskıdır. Rakibinin gardını, dengesini ve en önemlisi kazanma inancını her bir denemede biraz daha törpüler. Devirdiği isimlerin listesine göz atacak olursak bir Hall of Fame koridorundan farksızdır. Olimpik altın ve çifte kemer sahibi Henry Cejudo, sikletin gördüğü en teknik, en acımasız vuruş sanatçılarından eski şampiyon Piotr Yan, tüy sikletin efsane ismi Jose Aldo, tahtın popüler sahibi Sean O'Malley ve hatta Habib'in ekibinden gelen yenilgisiz Umar Nurmagomedov'un o kusursuz rekorunu bozan kişi de yine makinenin ta kendisiydi. Hal böyleyken listenin 4. sırasından çok daha fazlasını hak ediyor. Ancak makinenin mücadelesi hiçbir zaman sıralama listeleriyle olmadı. Onun savaşı her zaman tarihe karşıydı. Bu dördüncülük yaklaşan fırtınanın önündeki sessizlikten başka bir şey değil. Şimdi gözler Aralık ayında Piotr Yan ile yapılacak o tarihi rövanşta. O gece kazandığı takdirde makine bir takvim yılı içinde 4 kez kemer koruması yapan ilk şampiyon olacak. Sıralamalar sadece birer duraktır, asıl hedef ise mirastır. Listemizdeki ikinci Kafkas hükümdar, Pound for Pound listesinin 3. basamağındaki dövüş dünyasının kurduğu orta sikletin yeni ve en korkutucu kralı Hamzat Chimaev. Hamzat'ın kim olduğunu anlamak için onun nereden geldiğini bilmek zorundasınız. O, Kafkasya'nın en sert, savaşla yoğrulmuş topraklarından, Çeçenistan'dan geliyor. Bu coğrafya onun karakterine savaşmak eylemini bir spor olarak değil, bir varoluş biçimi olarak kodladı. UFC kapısından girdiğinde adını tüm dünyaya duyurması sadece 10 günün
önünü aldı. İki farklı siklette, iki farklı rakibi tek bir ter damlası bile akıtmadan ezen o figürü hatırlayın. Hamzat Chimaev bu sporun tarihine aykırı bir hızla yükseldi. Bu kadar kısa sürede hem otoriteleri hem de biz MMA tutkunlarını aynı düşüncede buluşturdu. Bu adam tarihte ilk kez 3 farklı siklette kemeri beline takabilir. UFC'ye bu yüksek giriş kısa sürede ilgi odağı olmasına neden oldu. Fakat bu dönemde yaşadığı ağır sağlık sorunları ve bir doktorun kendisine kanser teşhisi koyması onu uzun süre sekizgenden uzaklaştıran en büyük etken oldu. Yenilmez olarak anılan Borz, kariyerinin en zorlu savaşını bu kez kafesin dışında verdi. Geçirdiği ağır hastalıklar ve şiddetli Covid-19 nöbetleri onu bitme noktasına getirdi. Bir noktada kendisi bile pes etti, emekliliğini duyurdu. O an yenilmez Hamzat Chimaev ilk kez bir savaşı kaybetmiş gibi görünüyordu. Çoğu dövüşçü için bu bir kariyerin sonu olurdu. Ama Hamzat için bu bir dönüşümün başlangıcıydı. Başka bir doktor tarafından aslında kanser olmadığını, yaşadığı sorunun Covid-19'un ağır etkilerinden kaynaklandığını öğrendi. Kısa süre içinde yeniden ayağa kalktı, emeklilik kararını geri çekti ve Borz geri döndü. Welter siklette yaşadığı kronik kilo kesme sorunları kariyerinde yeni bir sayfa açmaya zorladı ve orta siklete kalıcı bir geçiş yapmasına neden oldu. Bu yeni ağırlık sınıfındaki yolculuğu Welter sikletin efsanevi eski şampiyonu Kamaru Usman ile yaptığı 3 roundluk zorlu bir savaşla başladı. O karşılaşmada kayda değer vuruşlarda rakibine üstünlük kurmaya başardı. 7 dakikayı aşan bir kontrol süresi yakaladı ve belki de en önemlisi yenilmezlik ünvanını korudu. Aslında bu sikletteki potansiyeli eski şampiyon Robert Whittaker'ın çenesini henüz ilk roundda kırarak ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdiğinde anlaşılmıştı. Eğer istikrarı yakalayabilirse orta sikletteki herkes için ciddi bir tehdit oluşturma kapasitesine sahipti. Ancak Hamzat adına en büyük soru işareti de kardiyo noktasında başlıyordu. Gilbert Burns ve Kamaru Usman gibi elit isimler karşısındaki 3 roundluk mücadelelerde dahi ciddi kondisyon sorunları yaşadığına şahit olduk. Kariyerinde henüz 4. roundu dahi görmemiş olması şampiyonluk seviyesi için büyük bir handikaptı. Zira 5 round üzerinden dönen ünvan maçlarında eğer erken bir bitiriş bulamazsa daha önce hiç yüzmediği derin sular onun en büyük kabusu olabilirdi. Özellikle dönemin şampiyonu olan Du Plessis bitmek bilmeyen kardiyosuyla ün kazanmış bir isimdi. Nitekim ikili UFC 319 gecesi kafeste kozlarını paylaştı. İlk roundlar beklediğimiz gibi Hamzat'ın boğucu zincir güreşiyle geçildi. Ancak Chimaev'de daha önce görmediğimiz bir şey vardı. Bir bitiriş aramak yerine rakibini yormayı, kardiyosunu 5 roundu da yaymayı hedefledi. Tam 21 dakika 40 saniyelik dev bir kontrol süresi. Ayrıca 529 isabetli vuruş. Kemer karşılaşmalarında sık rastlanılmayacak bir dominasyon. Üstüne üstlük Du Plessis gibi oyunun her alanında kendini geliştirmiş bir isme karşı. Bu sıradan bir galibiyet değildi. Bu bir evrimin ilanıydı. Hızlı bitirişler arayan vahşi kurt yerini sabırlı, hesapçı ve tam 25 dakika boyunca rakibinin nefesini kesebilen şampiyona bırakmıştı. Du Plessis gibi bir dayanıklılık canavarını kendi oyununda, yani yıpratma savaşında ezmek. Bu, gözünü diktiği birçok siklete gönderilen önemli bir mesaj niteliğindeydi. Chimaev'in bu sarsılmaz dominasyonu aslında köklerinden, ait olduğu coğrafyadan bağımsız değil. Kaybetmenin adını unutan o büyük Kafkas hükümdarlığının en yeni, en korkutucu temsilcisi için her şey henüz yeni başlıyor. Dağıstan ekolünün en parlak, belki de en kusursuz taşı. Baba Abdülmanap Nurmagomedov'un ince işçilikle ördüğü bu yolun refine edilmiş son örneği. Habib Nurmagomedov bu sistemin yenilmez gücünü ve sarsılmaz iradesini temsil ediyordu. İslam Makhachev ise bu sistemin ulaştığı en yüksek teknik seviyeyi ve taktiksel zekayı. O, mirası devralan bir gölge değil, mirası bir sonraki seviyeye taşıyan stratejisttir. Kafeste onu izlerken kaba kuvvetle ezen bir baskıdan çok, rakibin her hamlesini önceden hesaplayan, her boşluğu milimetrik bir hassasiyetle kapatan mühendislik görürsünüz. Sambo'nun acımasız sanatını buz gibi bir soğukkanlılıkla kullandığı ve ustalıkla geliştirdiği keskin stand-up oyunuyla harmanladı. O, rakiplerini yalnızca bitirmeye odaklanmıyor. Onları metodik bir şekilde analiz edip en güçlü oldukları yerde parçalara ayırıyor. Charles Oliveira gibi bir bitiriş ustasını kendi zemininde çaresiz bırakması, Alexander Volkanovski gibi dönemin pound for pound bir numarasını 2 kez mağlup etmesi elbette tesadüf değildi. Bu, babanın planının en saf, en keskin ve en kusursuz haliyle zirveye ulaştı.
ulaştığının kanıtıydı. Bugün o pound for pound listesinde resmi olarak ikinci sırada yer alıyor olabilir. Ancak hem kendisi hem de otoriteler bu sıralamanın sportif gerçeklikten çok İlya Topuria ile kurgulanan bir süper maç beklentisinin stratejik bir yansıması olduğunun gayet farkında. Zaten rakamların ve listelerin onun için pek de bir önemi kalmadı. Babanın mirasını Habib'den devraldıktan sonra bu mirası en üst seviyeye taşımak için gözünü çifte şampiyonlar hanedanlığına dikti. Hafif siklette artık başaracak bir şeyin kalmadığına kanaat getirerek rotasını bir üst sikletin tehlikeli sularına welter siklete çevirdi. Bu bir kaçış değil. Dağıstan sisteminin sınırlarının yeniden çizilmesi ve adını tarihe iki siklet şampiyon olarak yazdırma cüretidir. Şimdiye kadarki en zorlu meydan okuma olduğunun gayet farkında. Jack Della Maddalena şimdiye dek karşılaştığı en keskin striker. 18 maçlık dev bir galibiyet serisine sahip ve UFC'de hiç kaybetmedi. Kağıt üzerinde Makhachev bir kez, Della Maddalena ise 2 kez bitirilmiş görünüyor. Bu rakamlar onların kariyerlerinin çok erken dönemlerine ait. Kısacası her ikisi de yenilginin ne demek olduğunu unutalı çok uzun zaman oldu. Eğer İslam Makhachev welter siklet kemerini beline takıp çifte şampiyonluğunu ilan ederse bu durum iki önemli sonucu beraberinde getirecek. Birincisi, kısa bir süreliğine uzak kaldığı pound for pound zirvesine yeniden oturacak. İkincisi ise dövüş dünyasının uzun zamandır konuştuğu o süper maç ihtimalini yeniden gündemin merkezine taşıyacak. Bu yalnızca bir şampiyonluk mücadelesi değil. Babanın planının olgunlaşmış hali ve İslam Makhachev'in kendi mirasını tarihe altın harfleriyle kazıyacağı an olacak. UFC'nin güncel marka yüzü haline gelen El Matador, tüy sikletle kurduğu hanedanlığın ardından şimdi de hafif sikleti kapatmış durumda. Organizasyonun ona rakip bulmakta bu kadar zorlanmasının sebebi de tam olarak üst düzey yıldızları bile karşısında inanılmaz derecede basit göstermesi. Tüy siklette yenilmez kale olarak görülen Alexander Volkanovski'nin saltanatını o kusursuz sağıyla bitirdi. Bugüne kadar kimsenin knockdown dahi edemediği, çelikten çenesiyle efsaneleşmiş Max Holloway'i sarsıcı bir güç gösterisiyle devirdi. Yeni av sahası olan hafif siklete adım attığında ise Charles Oliveira gibi bir efsaneyi daha ilk roundda domine ederek saf dışı bıraktı. Ancak Topuria'yı fenomene dönüştüren şey sadece bu ezici galibiyetleri değil. Onu asıl korkutucu yapan tüm bunları maçtan haftalar önce soğukkanlılıkla ilan etmesi. Maça dair kehanetlerde bulunuyor, ipuçları veriyor ve sonra kafese girip o kehaneti harfiyen uyguluyor. Bu kusursuz infazların temelinde inanılmaz bir boks tekniği yatıyor. Fakat bu buzdağının sadece görünen kısmı. O aynı zamanda bir Brezilyan Jiu-Jitsu siyah kuşağı. Herkes onun ayaktaki tehlikesine odaklanmışken UFC kariyerinden önceki ilk 8 galibiyetinin 7'sinin submission ile geldiği gerçeği onun bir başka ölümcül silahını daha gizlediğini gösteriyor. El Matador şu anda bu gücünü pek kullanmıyor olabilir. Ancak bu karne onun yerdeki potansiyelini açıkça gösteriyor. Bu yüzden rakipleri tarafından yer alındığına şahit olduğumuzda bile sergilediği bir panik anı değil, onun bu alanda ne kadar rahat, sakin ve soğukkanlı olduğunun bir göstergesidir. Çok genç yaşta bir şampiyonun sahip olması gereken her şey hazinesinde mevcut. Teknik, güç, sarsılmaz aura ve bir kralın özgüveni. Bugün pound for pound listesinin zirvesinde oturuyor ve bu sporun yeni yüzü olarak kabul ediliyor. Güncel olarak olası İslam Makhachev mücadelesi hariç sıfırını alacak bir isim yok diyebilirim. Arman Sarukyan'ın kendisine sorun çıkartabileceğini kabul ediyorum ancak Arman'ı uzun zamandır kafeste görmüyoruz. Bu süre zarfında Topuria hem tüy siklet kemerini korudu hem de hafif siklet kemerini beline geçirdi. Zira Arman Sarukyan'ın bu uzun süreli yokluğu elit seviyedeki rekabetçiliğine dair ciddi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bu tür bir ara dövüşünün ritmi üzerinde öngörülmez etkilere yol açabilir. Topuria ise bu süreçte onun aksine vites yükselterek iki farklı siklette de zirveyi domine ettiğini kanıtladı. Tüm bunların ötesinde El Matador 17'ye 0'lık skoruyla yolunu hız kesmeden devam ediyor ve bu gidişle kolay kolay sıfırı gitmeyecektir diyerek bugünlük sözlerimi noktalıyorum. Pound for Pound listesinin zirvesi Kafkasya'nın sarsılmaz iradesi tarafından tamamen ele geçirilmiş durumda. Zirvedeki bu 4 isim stilleri farklı olsa da aynı kökten besleniyor. Peki ya sizce bu hanedanlık bir tesadüf mü yoksa kaçınılmaz son mu? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dilerseniz içerik oluşturmamdaki motivasyonum için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda aynı adreste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla.